Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Kahve tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel, kullanışlı, hoş bir model oldu hanımlar. Her renge çok yakışacağını umuyorum. Bu şekilde modelimiz. Patiğimizin taban bölümü, topuk kısmı, hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Ben sadece patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde yedek şişler kullandım. Normalde 2 tane daha şöyle bir yedek şiş kullandım. Videonun başında da bunu belirteyim. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Patiğimizin başlangıç sayıları her numara için aynı olacak. Daha büyük yapmak isteyenler şuraya bakın, ben 8 tane ajurlu model yaptım. Daha büyük yapmak isteyenler buraya bir ajurlu model daha fazla yapabilir. 41 numara yapmak isteyenler mesela, ya da 35-36 numara yapacağım diyenler de bir model eksiltebilir. Patiğin boyutunu buradan ayarlayacağız. Hanımlar, patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz. Kaç numara yapacak olursak yapalım, patiğimize 56 ilmek olarak başlayacağız. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 56 ilmek atacağız. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, bu şekilde 56 ilmek atalım gelelim. 56 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırası ile bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde bir sıra lastik ördük. Ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın bir tersim var. Ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. İkinci sıramızı yapmış olacağız. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine devam edeceğiz ilmekleri gördüğümüz gibi örmeye. 4 sıra. Bu şekilde toplam 13 sıra olana kadar devam edeceğiz. Bakın. Ben bu patiğimin bilek bölümüne 13 sıra ördüm. Dileyen 15-17 sırada yapabilir, uzatabilirsiniz. Daha çok bot patik tarzı yapmak istiyorsanız şayet. Ben bu kadar yapmak istedim. Şimdi patiğimizin bu bilek bölümünü, lastik kısmını tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 13 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Burada haroşa örgü yapmaya başlayacağım hanımlar. Patiğimizin şu bölümünde ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Bu şekilde. Bakın ön yüzü gösteriyorum. Bu şekilde bir diş haroşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız görünüyor. Burada toplamda 3 diş haroşamız olacak hanımlar. 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet, 3 diş haroşayı tamamladım geldim hanımlar. Gördüğünüz gibi şimdi ön yüzdeyiz. Artık bu yanlarla orta bölümde ilmek ayırması yapacağız. Bu aşamada misinalı şişlere geçebilirsiniz. Başta da dediğim gibi ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle kısa yedek şişlerimi kullanacağım. Şimdi hanımlar, bu modelimizde
şu patiğimizin şu yanlarına 19'ar ilmek ayıracağız. Orta bölümdeki desenimiz için de 18 ilmeğimiz olacak. Şimdi ilk 19 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Bu kenarımızda 19 ilmek bekleyecek. Şimdi hemen bu şişime ortaya 18 ilmek bakın örmeden alıyorum. Ayırıyorum ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi şuradaki şişleri de bakın bu şişim biraz daha uzun. Örerken elime takılmasın diye daha kısa şişime kenardaki 19 ilmeğimi geçireceğim. Hatta sayalım ilmekleri sizin de kafanız karışmasın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi hanımlar yanlardaki 19'ar ilmeğimiz bekleyecek. Biz şu ortadaki 18 ilmek ile bu modelimizi kuracağız. Bu modelimiz hanımlar 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar edeceğiz. Aynı modeli kuracağız. Şimdi modelde bakın şu an ön yüzdeyiz. Birinci sıramız. Kenar ilmeğimizi düz örerek başladım hanımlar. Kenar ilmeğinden sonra hemen yanına 2 ilmek ters örüyorum. Bakın 2 tane ters. Yanına 2 ilmek düz. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağ kesimimi böyle yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip şöyle bıraktım. İkisini bir keserek örüyorum. Ardından buraya ipimi şişimi doladım. Ajurumu yaptım. Sağa doğru kesip ajurumu yaptım. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi de yine ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Ve son bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde birinci sıramızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra önde 2 ilmek düzüm var. Bu 2 düzümü düz örüyorum. Yanındaki 2 tersimi hemen bakın 2 tersimi ters ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum. Ajur yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Bu arada 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın ilmekler gördüğümüz gibi. Yine buradaki ajurumu da ters ördüm. Kesim yaptığım ilmeğim de ters örüldü. 2 ters. Hemen yanda 2 ilmek düzüm var. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde ikinci sıramızı tamamladık. Geri döndüm. Modelimizde ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şöyle hemen yanına 2 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde. Burada 2 tersten sonra şimdi buraya 1 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini bir kesiyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada da öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 tersim var ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sırada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Şu kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim hepsini. Bu şekilde. Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek arka yüzde 4. sırayı tamamladım. Geri döndüm. Ön yüzde modelde 5. sıradayım hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Bu defa öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum bakın. İlk 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini bir keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Buraya 2 ilmek düz öreceğim. 1,
2. Şimdi ortaya 4 ilmek ters öreceğim hanımlar. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Bakın ortadaki şu görüntümüzü oluşturuyoruz burada. 4 ilmek ters ördüm. Ardından hanımlar yanına 2 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Birlikte sola doğru kesim yaptım. 2 ters ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramız bu şekildeydi. Geri dönüyorum arkada. Modelde 6. sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına 2 düz ördüm. Yanına 1, bakın ters örüyorum. 2. ters ilmeğim 3, 4 ters ördüm. Ortadaki 4 ilmeğimi ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düz örüyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4. Tekrardan 4 ilmek ters. 2, 3, 4. 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6 sıradan oluşan ilk modelimizi tamamladık hanımlar. Model ördükçe kendini gösteriyor. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de yine birlikte kuralım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine modelin 1. sırasındayız hanımlar. 2. modele geçtik. Modelde 1. sıramız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Buraya 2 ilmek tersimi ördüm. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi öndeki 2 ilmeği alıyorum hanımlar. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Ortaya 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Hemen ipimi şişime doluyorum. Burada da öndeki 2 ilmeği birlikte sola doğru keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Hemen 2 tane tersim var ve kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıramızı yaptık. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek düz ördüm. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek 2. sırayı tamamladım. Geri döndüm. Modelimizde ön yüzde 3. sıra. Kenar ilmeğimden sonra yanında 2 tersim var hemen. Şimdi buraya 1 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortaya 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 1 ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Burada 2 ters ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıramı tamamladım. Arkada 4. sırada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düzüm var. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın önde 2 ilmeğim, ikisini düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz örerek 4. sıramı tamamladım. Ön yüzde modelde 5. sıra. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bu defa öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. 2. ilmeği ilkin önüne getirip ikisini bir ördüm. İpimi şişime doluyorum. Ardından yanına 2 ilmek düz öreceğim. Şöyle ipimi şişime doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Ortaya 4 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 2 tersim ters ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelde 5. sıramızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın 2 ilmek düzümü ördüm. Hemen yanında 4 tane tersim var. 3, 4. Tekrar ortaya 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Yine 4 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Böylece 6 sıradan oluşan ikinci modelimizi de
tamamladık hanımlar. Model aynı şekilde devam edecek. Şimdi ilk 2 modeli nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde başlatacağız. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk modelin sıralamalarını takip ederek, yani videoyu biraz geri alarak diğer modelleri de yapabilirsiniz. Çünkü hiç sıra atlamadan tek tek anlattım. Ben bu patiğimin ön bölümüne hanımlar şuraya toplamda 8 tane model yaptım. Bakın ajurlu modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 9 model yapabilir. Benden daha küçük yapmak isteyenler 7 model yapabilir. Yani bir model fazla ya da bir model eksik yaparak patiğin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben buraya toplamda 8 model yaptım. En son 8. modelin 6. sırasını örüp tamamlayıp geleceğim hanımlar. Siz de artık 7 model mi yapacaksınız, 9 model mi yapacaksınız? Bu ölçülerinize göre bu ön bölümü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 8 adet modelimi yaptım geldim. Bakın sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi patiğimizin burun kesimlerini yapacağız model bitiminde. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, 2 sıra örmüş olduk böylece. Sonuncuyu da yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık burun kesimlerimizi yapacağız bu bölümde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Yani sağa doğru kesim yaptım. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek kesildi. Şişimizde 16 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kesme işlemi yapmayacağım hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine aynı şekilde kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 3 ilmek kaldı. Burada da yine sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bıraktım. İkisini kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de 14 ilmek kaldı. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerin tamamı ters örülüyor. Geri dönüyoruz hanımlar. Son kez kesimlerimizi yapacağız artık. Burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Burada da öndeki 2 ilmeği aldım. İkinciyi ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Bakın 12 ilmek kaldı. 3, 6, 9, 12. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böylece burun kesimini tamamladık. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar, ön yüzdeyiz. Şimdi bu aşamada hemen şuradaki ipimi keseceğim. Bakın düğüm atacak kadar bırakıp ipimi kesiyorum. Patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız hanımlar. Yani şu yan bölümlerini, şuraları. İpimi şuradan ekleyerek buradan ilmekler çıkartacağım. Hemen ipimi bu defa şuradan ekleyeceğim hanımlar. Hemen şu bölümden ekleyeceğim. İlk örerken, modelimizi yaparken şuradaki ilk 19 ilmeği örmüştük. Devamında buradan da bakın. İlk kenar ilmek yerim şurası. Şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek bakın aynı şişime ilmekler çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim.
Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Şöyle. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten sonra hemen şuraya bir düğüm atacağım. Sökülmesin burası. Bu şekilde. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. 7 ilmek çıkarttık. Ben şu burun kısmına kadar hanımlar buradan 29 ilmek çıkarttım. Sizler buraya 8 değil de 7 model yaptıysanız ilmek sayınız daha az olacaktır. Benden bir model yani 9 ilmek 9 model yaptıysanız, bir model fazla yaptıysanız ilmek sayınız fazla olacaktır doğal olarak. Bu da patiğin boyutunu tabii ki de büyütür ya da küçültür, etkiler. Dediğim gibi ben buradan şu buruna kadar 29 ilmek çıkarttım. Buruna kadar olan ilmekleri çıkartalım gelelim. Evet, bakın bu kenardan buruna kadar ilmeklerimi çıkarttım. Hemen burun kısmına geldik. Burunda kestiğimiz ipin ucunu buraya düğümleyeceğim. Şimdi de şu burundaki 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Hepsini normal düz olarak örüyorum. Şu ipin ucunu da gizleyerek şöyle yürüterek götürüyorum. Bu şekilde. 12 ilmeğimizi ördüm. Şimdi diğer şişime geçtim hanımlar. Bir diğer şişime buralarda dediğim gibi misinalı şişlerle de devam edebilirsiniz. Aynı şiş üzerine ilmekler çıkıyor. Şimdi hemen buralardaki kenar ilmek yerlerine girerek yine ilmek çıkartıyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi çıkartacağım. Şu buraya gelene kadar yine 29 ilmek çıkaracağım. Karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysak buraya da aynı sayıda ilmeklerimizi çıkartacağız. Şimdi buraya kadar yine ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, buradan da yine ilmeklerimi çıkarttım hanımlar. 29 ilmek. Kalan ilmeklerimi 19 ilmeğim var burada. Haroşa olarak örüyorum. Patiğimizin bu bölümlerinde yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Buradan 29 ilmek çıkarttım. Kenara 19 bırakmıştık. Toplanınca 48 ilmek oldu benim bu kenarımda. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada da yine ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar önce bu ilk şişimizi, sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizi öreceğiz. Ta ki şu ilk uca gelene kadar, şu uca gelene kadar buraya. Buraya kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, bakın bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şurada bir diş haroşamız oluştu hanımlar bu kenarımızda. Bakın şurada bir diş, şurada bir diş. Şurayı sayacak olursanız kafanız karışabilir. Şöyle de hesaplayabiliriz. Bu ilk 3 diş haroşayı lastikten sonra yapmıştık. Sonrasında bir diş haroşa oluştu. Şu kenarlara bakarak haroşa sayısını rahatlıkla görebiliriz. Şimdi burada haroşa örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Burada toplamda 6 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bakın patiğimizin şu kenarında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamız var. 6 diş haroşamız olana kadar bu kenar bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, bu kenar bölümde 6 diş yani 6 sıra haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi bu kenardayım, patiğimizin tabanını yapacağız. Tabanını yapabilmek için de şu burun kısmına kadar olan 12 ilmeğimiz, 12 burundaki 12 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Bu şekilde yine haroşa örüyoruz. Şu burundaki ilmeklere kadar şu ilk şişteki ilmekleri örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim. Burada 12 ilmek vardı. Bu 12 ilmek ile tabanımızı yapacağız hanımlar. Taban kesimlerini yapacağız. Burada 12 ilmek var. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. Şimdi bu şişimde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 11 ilmeğimi örüyorum. Bu 12. ilmekte yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim.
sonuncu ilmeği örerken yine yan şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini bir örüyorum. Kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyoruz. Tabanı böyle yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. Bu sonuncu yani 12. ilmeği örerken şu yan şişten de bir ilmek alacağım. Şöyle. İkisini bir kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. Bakın şu 12. yani sonuncu ilmeğim. Yan şişten de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde yapılacak. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte tabanımızı yanlarda 5'er ilmek kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, her iki yanda da 5'er ilmeğim kalana kadar patiğimizin tabanını 12 ilmek olarak ördüm geldim. Bakın şu kenarda da 5 ilmek var. Burada da. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Bu defa tabanımda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın yeri belli zaten. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 10 ilmeğimi. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki 2 ilmek ile yan kenardan da 1 ilmek alıyorum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü bir kestim. Burada 4 ilmeğim kaldı. Ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü kesiyorum. Burada da 4 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar yine örüyorum. İlmek sayılarımız azalıyor. Bakın tabanımda son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü kestim. Burada 3 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu tabanda son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şurada son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü kestim. Kenarda 2 ilmek kaldı. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü kestim. Yanlarda 2'şer ilmeğimiz kaldı. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp 3'ünü kestim. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın burada 2 ilmek kaldı. Yandan da bir ilmek alarak bu 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi de ördükten sonra hemen öndeki 2 ilmek ile kenarda kalan 1 ilmek, 3'ünü bir örüyorum. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra önde 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmek ile yanındaki 1 ilmeği de aldım. 3'ünü bir keserek ördüm hanımlar. Şimdi tığımda şişimde 2 ilmek var. Bu tığım ile bu 2 ilmeğin ikisini bir şöyle topluyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi tığlama tekniği ile bakın patiğimizin topuğu böyle görünüyor hanımlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Patiğimi ters çevireceğim. Tığlama tekniği ile arka bölümünü yapacağım. İlmeğimi, tığıma aldım. Bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen şurada. Bir de karşıda. Her iki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Sıkı iğne tekniği ile bu arka bölümü birleştiriyorum. Bakın kenar ilmek yerlerine sırasıyla ilmeğin 2 kanadına birden girerek sıkı iğne tekniği ile arka bölümü birleştiriyoruz. Şöyle önce bu taraftaki kenar ilmek yerine, sonra karşıdakine girdim. İkisini şöyle birleştirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Patiğimizin arka birleştirmesini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle çok sıkarak yapmayalım. Patiğin arka bölümü çok gergin durur. Bakın şöyle gayet esnek bir şekilde yapıyoruz. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tamamlayalım gelelim.
Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar yaptım geldim hanımlar. Hemen şuraya da bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Tığlama bölümünü hanımlar böylece tamamladık. Başlangıç ipimiz burada. Bitiş ipimiz burada. Bu ipleri şöyle arka ilmek aralarına girerek gizliyoruz. Zincir tekniğiyle tekrardan düğümleyerek gizliyorum. Daha sıkı ve sağlam olsun diye. Şöyle gizliyoruz. Hemen başlangıç ipimizin ucunda gizleyeceğim aynı şekilde. Şöyle. Patiğimizi tamamladık. Hanımlar dikişsiz gayet kullanışlı güzel bir patik oldu. Hemen üst tarafına çevirip bakacağız. Bakın hanımlar. Arka bölüm şöyle. Patiğimizin yandan duruşu şöyle haroşa örgü olduğu için bakın esnekliği de gayet açık net bir şekilde görünüyor. Hemen manken ayağıma giydireyim bir de ayaktaki duruşuna bakalım. 5 diş patik bilmeyenler için gayet kolay, örmesi zevkli, hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin mankendeki ayaktaki duruşu da bu şekilde. Desenli tarafı, önden görünüşü, patiğimizin diğer kenarı, tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.